Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Daha önce şu papatyamızın yapılış videosunu çekmiştim. Şimdi de bu papatyamızı motif haline getirmek için nasıl bir yol izleyeceğiz ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar sarı ipimizi elimize alıyoruz. Tığımdan ve ipimden daha önceki videomda bahsetmiştim. Alize'nin Cotton Gold ipi amigurumi yapılan iplerden. Tığımda eski tığlardan şöyle 8 ve 1.25 yazan Tulip marka bir tığ. Ta eskilerden kaldı arkadaşlar bu tığ bende. Şimdi sarı ipimizi buraya monte edeceğiz. Nasıl monte edeceğiz? Tığımızı buradan geçiriyoruz. Papatyamızın bir yaprağından. Sonra buraya bir defa şöyle zincir çekiyorum. Şu arkada kalan ipimizi şuradan bir dolaştırıyorum. İkinci zincirimi çekiyorum. Bir kez daha dolaştırıyorum. Üçüncü zincirimi çektim. Ve arkadaşlar bu yeterli, artık sökülmez. Şimdi buraya toplamda 4 ya da 5 zincir, elinizin gevşekliğine göre siz karar verin. 1 2 3, ben şimdi 5 zincir çekiyorum. 4 ve 5. Diğer yaprağı hemen böyle sık iğne yöntemiyle kapatıyorum. Şu ipimi de keseyim, elime dolanmasın. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Papatyamın diğer yaprağına bakın, şöyle arkadaşlar, zincirdeyken hemen gelip şuraya tığımızın üzerine dolamadan güzelce kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Böyle sıradan hepsini 5 zincirle üzerinden dolaşıyorum. Evet, son ek yerine geldik. 1 2 3 4 5 dedik ve şuraya bakın, tığımızın ucunu hiç dolamadan şuradan geçiriyoruz ve şöyle kapatıveriyorum sık iğne de kaydırma sistemiyle. Sonra şu sarı zincirimizin dibine geçmem gerekiyor. Buradan böyle şunun içinden şöyle dolaştırıyorum ve böyle bir tane kaydırıp sonra zincir çekiyorum, bir tane, ikinci zincir, üçüncü zincir, yukarıya doğru böyle çıktık. Şimdi buraya trabzan yapacağım. 3 tane trabzan yaparken tığımızın üzerine doluyoruz. Zincirimizi birinci trabzan saydık. Sonrasında 2 trabzan daha var. 1 2 3 zincir çektim araya. Sonra bir 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, şöyle bir şey olacak arkadaşlar. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Şimdi tığımızın üzerine dolayıp hemen yandaki boşluğa geçiyorum, yandaki sarı zincirlerime. Onun içine de aynı şekilde toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. Arasına 3 zincir. 1 2 3 ve tekrar 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Sonra yan tarafa geçtik. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Evet, şimdi yine 3 trabzan yapıyoruz. Yandaki boşluğa ve 1 2 3 zincir, tekrar aynı yere 3 trabzan. Evet, hep böyle bir sonrakine aynısını yaparak devam ediyoruz. Bugün hava bayağı bir bozuk ve bugünlerde çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Geçen gün bizim 11 tane köyümüzü sel bastı. Rabbim yardım etsin.
Bulunduğumuz yerde de bayağı bir yağış oldu, dolu yağışı. Rabbim korusun inşallah, her şeyi kararında versin Allah'ım bize. Ve son 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bu trabzanımızı şuraya bağlıyoruz arkadaşlar. Başta 3 tane zincir çekmiştik. Bunun içinden geçiyorum ve buraya bağladım. Şimdi sık iğne tekniğiyle arkadaşlar şurada gördüğünüz yuvadan şöyle kaydırarak ilerleyeceğim ve şu zincirin oraya geçtim. Şimdi arkadaşlar buraya toplamda 6 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektik. Şuraya böyle V şeklinde bir yuva oluşturduk. Şimdi arkadaşlar tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Şimdi bu şuradaki mantık şöyle: 3 zincirle yukarı çıkıp 3 zincir de araya çekmiş olduk. Yani toplamda 6 zincir olmuş oldu. Buraya da trabzanımızı yaptık. Sonra 3 zincir çektik ve diğer boşluğa böyle bir trabzan yaptık. Araya 3 zincir, tekrardan trabzan. Araya 3 zincir ve trabzan. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Hem trabzanlarımızın içine 3'er zincir, hem de şu bu aradaki boşluklara da 3'er zincir. Evet arkadaşlar, şimdi araya 5 zincir. 1, 2, pardon, bu 3. zincir, 4 ve 5. Tekrar burası köşe olacak. Şu 5 zincirin olduğu yer köşe olacak. 1, 2, 3 zincir çektim ve trabzanımı yaptım. 1, 2, 3. Tekrar boşluğa 1, 2, 3. Aynı yere trabzan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ve aynı yere trabzan. Şimdi arkadaşlar, motifimiz böyle yuvarlak bir motifken biz bu motifimizi kare, yani dört kenarı olan bir kareye çevirmek istiyoruz. Onun için ne yaptık? İlk aşamada şu karemizin birinci kenarı 6 zincir çekmiştik. Diğer 3 tanesi araya. Evet, şurayı şöyle farz edin: 3 zincir, 3 zincir, 3, 3, 3 ve her aynı yere her sırada, karenin her sırasında 1, 2, 3 tane V şekline benzer trabzanlarımız var. Şurası köşe. Bakın burası da böyle ve 5 zincirden tutuyoruz. Şurası da şöyle. Evet arkadaşlar, şu 5 zincirimizi karşıya bağlıyorum ve kapatıyorum. Sonra şuradan sık iğne tekniğiyle böyle kaydırıp yan taraftaki zincirimin içine geçtim ve bir tane zincir çektim. 2, 3. 3 zincir çekip her 3 zincirin içini trabzanlarla dolduracağız arkadaşlar şimdi. Evet, ilk sıramızı yapıyoruz. Her boşluğa 4 tane trabzan yapacağız. Yani boşluklarda 3'er zincirden oluşuyordu. Bakın arkadaşlar, şu zincirimiz ilk trabzanımız, 2, 4. Şimdi hemen yandaki 3 zinciri 4 trabzanla dolduruyoruz. Ve diğer 3 zincirimizin içini 4 trabzanla dolduruyoruz. Bu doldurduğumuz ilk sıramız karemizin bir kenarı yani. Evet.
Bakın arkadaşlar, köşeleri şu an göstermiyorum. Orta kısmı şu 3 yuvaya dörder dörder trabzan yaptık. Şöyle her boşluğa 4 trabzan. Şimdi köşedeki 5 zincirimizin içine dolduracağız arkadaşlar. Onu da 4 trabzan yapacağız şöyle. Ve araya 3 zincir çekeceğiz. 1 2 3, sonra yine 4 trabzan yapıp köşeyi döneceğiz arkadaşlar. Evet. Köşeyi döneceğiz deyince aklıma da bir espri geldi. Yani bunu da söylemesem olmayacak şimdi artık. Köşeyi dönmek keşke bu kadar kolay olsa diye. Evet arkadaşlar, ama biz gerçek hayatta köşeyi dönemesek de motif yaparken köşeyi dönüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi köşemizi döndük. Bakın. 5 zincirimizin üzerine köşe yaptık. Şunlar da böyle sıra. Diğer böyle dönüp gelince şuradaki diğer köşemizi yapacağız. Evet, örgümüzü ya şu zincirlerimizi doldururken böyle denk geldi ve buradan çıktık. Evet arkadaşlar, 4'er kez doldurmaya devam ediyorum. Arkadaşlar, Instagram sayfam Fatoş Hobiyes, hepinizi bekliyorum. Orada çok cici güzel anahtarlıklar yaptım. Sayfamı beğenirseniz çok sevinirim. Evet, her boşluğu 4'er trabzanla dolduruyorum. Evet, şimdi 5 zincirimin üzerindeyim. 1 2 3 ve tekrardan köşemizi oluşturduk. Evet. Dört tane trabzanımızı yaptık ve diğer boşluğa geçtik. Arkadaşlar, az önce bahsetmiştim, kanalımın Instagram sayfası var diye. Facebook sayfası da var. Siz yaptığınız el işleri orada etiketleyip paylaşabilirsiniz beni. Veya direkt mesaj gönderin. Ben de takipçilerimin yaptığı güzel el işleri paylaşayım. Yani sizlerin. Herkese fikir olsun diye. Ben de ilk bu işlere başlamıştım böyle. Hani kendi yaptıklarım bende gizli kalmasın. Ben de belki birilerine fikir veririm. Birileriyle beraber el işi yaparız, beraberce öğreniriz diye bu kanalı açtım. Facebook ve Instagram sayfamı açtım. Facebook sayfam yılların sayfası ama YouTube kanalım o kadar eski değil. Allah razı olsun hepiniz izlediğiniz için, beğendiğiniz için. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, şu an motifimin sonuna doğru yaklaşıyorum. Eğer size böyle hızlı geliyorsa arkadaşlar, işte ne kadar çabuk yapıyor, hızlı hızlı yapıyor derseniz, bildiğiniz üzere videoların ayarlar bölümünde yavaşlatma ve hızlatma ayar kısmında bu yavaşlatma ve hızlı izleme yöntemleri var. İsterseniz çok çok yavaş bir şekilde izleyebilirsiniz. İsterseniz de hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bazıları örgüyü
çok güzel yapıyor. Sadece böyle görmek, motif çıkarmak, örnek, yani bir motifi görmek örnek çıkarmalarına yetiyor. O yüzden yeni başlayanlar yavaşlatıp izleyebilirler. Evet arkadaşlar, bakın şuraya gelmeden hemen şöyle motifimi göstereyim. Şimdi şu kocaman gelebilir şuradaki köşelerdeki delikler, ama bu yaz için bir kıyafette kullanılacak. Ben bunları, bu motifleri böyle yan yana getirip bebek elbisesinin şu göğüs kısmında şöyle birleştireceğim ve askılı kumaştan güzel bir bebek elbisesi yapacağım. O yüzden böyle çok delikli olması benim için sorun değil şu an. Evet arkadaşlar, eğer böyle deliksiz bir şey olsun istiyorsanız daha farklı bir motif deneyebilirsiniz. Şimdi 3 zincir çektim. İlk başta bir zincirim vardı, 2 tane daha çektim, 3 oldu. Son 4 trabzanım yapacağım, pardon. Evet, 3 oldu ve 4. ve son trabzanımızı yaptık. Şuradan hemen onu birleştiriyorum ve arkadaşlar burada böyle düğüm atmayacağım. Şuradan kesiyorum. Düğüm atmadım. Motifimi ters çevirdim. Bunu şuradan geçireceğim ve düzgün bir kapanış olsun bunda. Çünkü kenarları motifi diğer motifle birleştirirken sorunlu olmasın diye ben şuradan şöyle geçirdim. Ve bunu bağlayacağız arkadaşlar. Şuraları gizliyorum. Evet, böyle gizledim arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi şurada, demin az önce diyorum da ben diğer videoda yaptığımız gibi bu koton ipimizin katlarından geçip 2 tanesini ayırıyorum. Diğer 2 taneyi buraya geçiriyorum ve bağlıyorum arkadaşlar. Böylelikle daha küçük bir düğümümüz oluyor ve rahatsız etmiyor. Evet, şimdi kesiyoruz. Böyle minik bir düğüm olduğu için rahatsız etmeyecek. Evet arkadaşlar, motifimiz, papatyalı motifimiz bitti. Evet, istediğiniz amaçla kullanabilirsiniz. Şu son sırayı farklı bir şekilde kapatıp böyle daha değişik şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu motifi işte böyle papatyanın etrafını nasıl kare yaparım diye uydurdum. Bu şekilde bir kare çıktı ortaya. Tamamen kendi uydurmam yani. Öyle herhangi bir yerden kopya çekmedim bunu. Evet, bu şekilde de ben bunu dikeceğim yan yana motiflerimi. Güzelce. İsterseniz tığla da birleştirebilirsiniz. Böyle yan yana birleştirip harika bir kıyafet yapmayı düşünüyorum, bebek kıyafeti. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Papatya sevenlere kocaman sevgilerimi ve bütün papatyaları hediye ediyorum. Bütün kalbimle bu güzel papatyaları size hediye ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Her işiniz gücünüz yolunda gitsin inşallah. Amin diyelim, bitirelim.